Herkese selamlar. Bugün etsiz köfte tarifini paylaşacağım. Buyurun yapımına geçelim. Bir su bardağı yeşil mercimeği yıkayalım ve süzüp bir tencereye aktaralım. Üzerini geçecek kadar, hatta biraz daha fazla su koyarak yüksek ateş ocağa koyalım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirelim. Mercimekler iyice yumuşadı. Şimdi içerisinde kalan suyu süzelim. İçerisinde bir yemek kaşığı kadar su bırakabilirsiniz. Blender'dan geçirince daha kolay kıvam alacaktır. Blender'dan geçirdik ve hamur gibi oldu. Şimdi bir karıştırma kabına alalım ve biraz soğuması için karıştıralım. Yeşil mercimeği kenara alalım ve diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. 1 adet orta boy soğan ve 1 diş sarımsağı rendenin küçük tarafında rendeleyelim. Şimdi köfte harcını hazırlamaya başlayalım. 1 yumurta ekliyoruz ve rendelemiş olduğum soğanın suyunu süzüyorum. Çok fazla sulu olmasını istemiyorum. Çok sulu olursa çok fazla ekmek eklemem gerekecek ve sert bir köfte oluşacak. O yüzden soğanın suyunu süzüyorum. Baharat olarak tuz, kimyon, kekik, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber kullandım. Sizler farklı baharatlar ekleyip çıkarabilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve evde biraz bayat ekmek vardı. Birazcık ıslattım. Ondan ekliyorum. Çok sert olduğu için birazcık ıslattım. Şimdi köftemizi güzelce yoğuralım. Daha sonra bayat ekmeği iyice ufalayarak kuru halde ekledim. Islak ekleyince çok fazla ekmek eklemem gerekiyordu. O yüzden kuru ekledim. Siz isterseniz en başından beri kuru ekleyebilirsiniz. Ya da ekmek yerine galeta unu kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar galeta unu yeterli gelebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan, şekil alan bir kıvama gelince artık hazırdır. Evde maydanoz vardı. Onu da ince ince doğrayarak eklemek istedim. Sizler eklemek istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Maydanozu da harca iyice yediriyorum. Artık kolaylıkla şekil almaya başladı. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Yanımıza bir kase su alalım ve elimizi ıslatalım. Cevizden biraz büyük parçalar kopararak videodaki gibi şekiller verelim. Sizler de istediğiniz şekillerde köfteler yapabilirsiniz. Ben oval şekilde ve yassı yaptım. Silindir şeklinde ve daire şeklinde de yaptım. Köfte harcından elimize aldığımız zaman elimizi mutlaka ıslatmalıyız. Yoksa elimize yapışır ve şekil almaz. Hem bu şekilde ıslattığımızda ıslak bir görüntüsü olacak. Daha güzel görünecek. Mutlaka ellerimizi ıslatalım. Her köfte yapışımızda, her şekil verişimizde elimizi önden ıslatalım. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenin. Yorumlara emoji de olsa bir yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, köftelerim hazır. Gördüğünüz gibi 3 farklı şekilde yaptım. Şimdi tavaya yağ alalım ve iyice kızmasını bekleyelim. Yağ iyice kızınca artık köftelerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Etsiz ama bol proteinli köftelerimiz birazdan hazır olacak
Vejetaryen tarif olarak da kullanabilirsiniz. Çocuklar da bu köfteyi çok sevdi. Böylelikle çocuklar da yeşil mercimeği yemiş oluyorlar. Pişmiş bütün köfteleri artık tabağımıza alalım. İkinci tavayı da pişiriyorum. Çok güzel, şahane bir şekilde kızardı. Size şimdi iç dokusunu da gösteriyorum. Bakın içerisi de çok güzel pişti. Gerçek köfteden hiçbir farkı yok. Diğerini de göstereyim. Görüyorsunuz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.